Selamlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün araç dışında farklı bir konuğumuz var. Bu konuğumuz ise 2020 model yeni kasa PCX 125 Honda bir motosiklet. Bu motosikletin en öne çıkan özellikleri bir kere scooter dediğimiz zaman akla ilk gelen iki isimden bir tanesi. Birincisi PCX bildiğiniz üzere, diğeri de MX. Bunun aralarındaki farkı başka bir videoyla size anlatabiliriz. Fakat şu an için bu motor üzerinden gidelim. Bu motorun öne çıkan özellikleri, kabaca bakarsak LED far sistemi. Bu LED far sistemi, bu arada sadece far derken far grubu, aydınlatma grubundan bahsediyorum. Motorun bütün ampulleri LED olarak kullanılmış ve bu gerçekten yolda müthiş bir görünürlük sağlıyor. Bu sayede hem önünüzü daha güvenli görüyorsunuz hem de sizi diğer sürücüler çok daha rahat fark ediyor. Ve trafikte genelde size bu aydınlatmadan dolayı akşam sürüşlerinde sıkıştırmak yerine saygı duyup sizi bekliyorlar. Bu güzel bir artısı bence 1400 kilometrelik bir tecrübemde. Bunu edindim açıkçası. Harici olarak motorun diğer özellikleri, mat mavi bir rengi var. Bu renk 2020'de geldi ve mat siyah seçeneği de var aynı şekilde. Yine beyaz kırmızı gibi renklerde devam ediyor. Fakat bu renk biraz daha canlı. Dışarıdan tam olarak ne olduğu belli olmayan bir motosiklet. Ve bu renkler sayesinde PCX artık yanlış anlaşılmasın ama skatici, paketçi, buradan hepsine de selam yolluyorum. Skatici, paketçi motoru gibi görünmüyor. Hani böyle bir algı vardır. Hani motorcular, özellikle scootercılar bunu çok fazla sevmez ve bu sayede artık o algıdan kurtulmuş oluyorsunuz ve gerçekten güzel bir görünüme sahip bir motosiklete sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda görünüş olarak da yine Forza'ya, yani büyük abisine bayağı benzemiş motosiklet. Üzerinde IRC lastik kullanılmış. Ya bu lastikler yağışlı havalarda pek iyi olmasa da, normal bildiğim Çin malı, naylon diye geçen lastiklerden, hani çok iyi olmasa da yine güzel havalarda çok da fena değil açıkçası. Lastiklerden bahsetmişken fren grubundan devam edebiliriz. Fren grubu olarak Honda maalesef böyle bir politika izlemeye devam ediyor. 2021'de gelecek motorlarda artık arkanın da disk olacağına inanıyoruz. Öyle olmasını buradan Honda Türkiye'ye duyuruyoruz. Çünkü artık 25 bin liranın, 30 bin liranın üzerinde motorlar, bu tip scooterlar. Ve baktığınız zaman arka freni kampana yıl 2020, zaten ABS yok ama hani en azından arka fren disk fren olabilirdi. Gerçekten büyük bir eksi. Ama bu eksiler dışında artılarından bahsedecek olursak gayet yeterli bir fren sistemine sahip bir motosiklet. Önde büyükçe bir disk kullanılmış. Harici olarak arkada da kampana sistem kullanılmış ve kombine fren sistemiyle, yani CBS ile bu biraz daha pekiştirilmiş. Yani durma konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Ama yine bastığınız zaman arka frenin bu şekilde telle değil de bir hidrolik sıvısıyla durması çok daha keyifli olurdu açıkçası. Motosikletin aynasından bahsedelim, aynalarından bahsedelim biraz da. Motosikletin aynaları 1.90 bir insanın, zaten kadrajda görüyorsunuz. Şöyle motorun üstüne oturduğum zaman duruşumuz bu şekilde oluyor ve aynanın yaklaşık şu kadarlık bir kısmı benim omzumu gösteriyor. Sağ aynada ise yine aynı şekilde şu kadarlık bir kısmı görebiliyoruz. Bunun için çeşitli aparatlar var. Biraz daha aynayı şuradaki montaj deliklerine uzatma aparatı olarak geçiyor. Yine bu aparatı takarak aynalarınızda daha iyi bir görünüm sağlayabiliyorsunuz. Ama onun dışında aynalar çok da kötü değil. Aynalar gayet tatminkar, herhangi bir problem yaşatmıyor size. Onun haricinde motosikletin selesine oturmuşken selesinden de bahsetmemek olmaz. Sele olarak daha önceki PCX'lerde nasıl bir sele kullanıldı bilmiyorum. Bu ilk PCX'im ama sele olarak gerçekten sürücüye sırt desteği sağladığı için, yani ufak belinde, bel kısmında bir çıkıntı var artçı ve sürücü arasında ve bu çıkıntıdan dolayı gerçekten uzun yollarda çok fazla sırt ağrısı çekmiyorsunuz. Ne sert ne yumuşak bir selesi var. Bu da gayet kullanım açısından güzel bir olay. Yine artçı ile sürücü arasında mesafe olduğu için herhangi bir problem çekmiyorsunuz. Sele altı hacme geldiğimizde ise yine gayet büyük bir tane LS2 tam kask alabilen bir bagajımız var. Şu an içerisinde zincir kilidim vesaire olan bir çanta var ama çıkardığım zaman bu şekilde büyükçe bir bagaj alanına sahip oluyoruz. Tabii ki bu motorlarda haricen biraz ulaşım amaçlı kullanıldığı için arkaya bir top case takma gereği duydum ben. Dileyen olursa yeniden kendisi takabiliyor. Böyle de bir opsiyonumuz var. Aynı zamanda seleyi kapatmadan şurada bir avadanlık kısmımız var. Ve burada da bir bağlama lastiği var. Bunlar güzel detaylar. Şöyle kapatmak istediğimde hemen bu şekilde kapanmış oluyor selemiz. Burada ise motorumuzun torpido gözü bulunuyor. 12 volt bir güç çıkışımız var burada. Telefonunuzu, kameranızı vesaire burada şarj edebiliyorsunuz. Ve normal bu telefon bir iPhone 6. Şöyle bıraktığım zaman içeride neredeyse kocaman bir telefon sığacak kadar yer kalıyor. Şu şekilde kapattığım zaman da. Burası aynı zamanda
Şuradaki contalar sayesinde su vesaire hiçbir şey almıyor. Yani güvenle telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Ayrıca yine ıvır zıvır için, benzin fişleri için burayı kullanabilirsiniz. Gayet güzel düşünülmüş. Motorumuzu çalıştırmak istediğimizde ise kontağımız bir kere bastığımız zaman uyanıyor. Çevirdiğim zaman şu an sele ve yakıt deposunu açıyor. Ardından bir kademe daha çevirdiğim zaman göstergemiz geliyor ve arka frene basarak motorumu çalıştırmış oluyorum. Start stop devrede olduğu zaman hemen şurada bir ışık yanıyor. Yine anahtarımız yanımızda olmadığı zaman veya pili azaldığı zaman şuradaki ışık yanıp sönüyor. Yine start stop'un da düğmesi aktif olduğu zaman bu şekilde. Şu an motosiklet soğuk olduğu için start stop devreye girmiyor. Haricen uzun kısa yaptığımız zaman yine şurada bir ikaz lambamız var. Sağ sinyal, sol sinyal, dörtlü butonumuz. Haricen şurada bir sel tuşumuz var. Buradaki tuşla trip 1 ve total olarak 2 adet kilometremiz var. Trip'e geldiğimiz zaman bu benzin aldıktan sonra sıfırladığımız alan genelde. Şuna 3 saniye basılı tuttuğum zaman tüm kilometremi sıfırlıyor ve ortalama tüketimine beraber kilometrem sıfırlanmış oluyor. Motorumuzun kontağından bahsetmiştik demin. Bu arada gidon kilidini de atlamışız. Direkt gidonu sağa ya da sola çevirdiğimiz zaman da gidon bu şekilde kilitlenebiliyor. Fakat ana konumuza dönecek olursak şurada seat fuel konumuna getirdiğim zaman tuşa bastığımda benzin depom açılmış oluyor. Bu kapak haliyle ele gelen bir kapak, yani sabit konulacak herhangi bir yeri yok. Fakat bunda öyle bir özellik aramıyoruz zaten. Haricen motor 8 litrelik bir yakıt hacmine sahip. Motosikletin teknik özellik olarak 11.7 beygir, 12 Nm bir torka sahip. Ve hani yakıt değerlerine baktığımız zaman aslında tam bir şehir içi arada bir yerlere kaçmalık bir motosiklet üretmiş Honda. Ve yağmurda, çamurda vesaire dizlerimiz ve ayaklarımız zaten kapalı olduğu için hiçbir şekilde ıslanmadan konforlu şekilde, güvenli şekilde seyahat etmemizi sağlayan bir taşıt üretmişler. Bu amaca yönelik İstanbul'da şehir içi trafikte, özellikle işe gidip gelmede çok güzel bir alternatif olabilir. Özellikle pandemi sürecinde koronadan dolayı toplu taşıma kullanımını büyük ölçüde engelleyebilecek bir alet kendisi. Haricen 8 litrelik bir yakıt hacminden bahsettik ve bununla beraber bu motorun en iddialı olduğu konu yakıt tüketiminden bahsetmedik. Yakıt tüketimi olarak 100 km üzeri hızlarda seyrederseniz genelde 2.5-2.7 arası yakıyor. Yani 100 kilometrede 3 litreye yakın bir yakıt performansı oluyor. Fakat 80'i 85'i geçmezseniz, ani gaz açmalardan kaçınırsanız bu ortalama genelde 2.1, artçılı kullanımda 2.4-2.5 civarı oluyor. Ama çok daha sakin, şehir içi bir kullanım sağlarsanız eğer yaklaşık 1.7-2.1 arasında dolaşıyor yakıt tüketimi. Gerçekten bu konuda sınıfının lideri olarak üretilmiş bir motosiklet. Kesinlikle bu motorun gerçekten en büyük tercih sebeplerinden birisi bu yakıt tüketimi olayı olabilir.